tam 54 yıl sonra Ay'a geri dönüyoruz. NASA'nın Artemis görevi yaklaşık olarak 10 gün sürecek. Peki neden 10 gün? 10 gün çok uzun değil mi? Dünyadan Ay'a yaklaşık 384 bin kilometre kulağa çok geliyor. Ama gerçekte ne kadar uzak olduğunu kimse hayal edemiyor çünkü internette gördüğünüz bütün o fotoğraflar hatalı. Bugün aradaki bu devasa mesafeyi daha iyi anlayabilmek için dünyayı bir tenis topu boyutuna yani 170 milyon kez küçülttüm ve gerçek ölçekli bir model kurdum. Peki bu modelde Ay ne kadar büyük olurdu ya da ne kadar uzak olurdu? Hazırsanız Dünya ve Ay arasındaki o inanılmaz boşluktan güneş tutulmalarına kadar her şeye gerçek ölçekli bir model üzerinden bakalım. Ay nereden geldi? Ay yüzeyinden ayrılırken Demek neredeyse imkansız. Aydan bakan birinin Ayın parlak ve gizemli yüzüydü. Sonuç çok ilginç. Çocukluğumdan beri hep ayın ne kadar uzakta ve ne kadar büyük olduğunu anlamaya çalıştım ama pek başarılı olamadım çünkü internette basit bir araştırma yaptığınızda ayın 384 bin kilometre uzakta ve 3500 kilometre çapında olduğunu görebiliyorsunuz. Doğal olarak bu mesafeleri hayal etmek neredeyse imkansız çünkü en açık havada bile yalnızca 40 kilometre uzağa görebiliyoruz. O yüzden sistemi daha iyi anlayabilmek için gerçek ölçekli bir model kurup bazı küçültmeler yapmamız gerekiyor. Bazı hesaplamaları yaptıktan sonra gördüm ki eğer dünyayı 170 milyon kat kez küçültürsek yaklaşık olarak bir tenis topu boyutuna yani yaklaşık olarak 7,5 santimlik bir küre boyutuna düşüyor. O yüzden hemen gidip bu boyutlarda köpük küreler aldım. Ama dikkatimi bir şey çekti. O da köpük küre üzerindeki çentikler. İşte hemen bu çentikleri görünce aklımda şu sorular canlandı. Eğer dünya tenis topu boyutuna küçülseydi bu köpük küre üzerindeki çentikler gerçekten ne kadar derin olurlardı? Ya da tam tersi şekilde örneğin Everest bu model üzerinde ne kadar büyük olurdu? Hemen hesaplamaya başladım. Sonuç çok ilginç. 7,5 santimlik bu köpük küre üzerindeki ortalama bir çentik yaklaşık olarak 0,5 milimetre civarında. Model üzerinde bu derinlik ise yaklaşık 85 kilometreye denk geliyor. Bu çok ilginç çünkü bildiğimiz en büyük dağ olan Everest yalnızca 8,8 kilometre. Yani köpük üzerindeki ortalama bir çentik Everest'ten 10 kat daha büyük. Ayrıca oluşturduğum bu ölçekli model üzerinde Everest yalnızca bir saç teli kalınlığında. Bu da şu anlama geliyor. Aslında dünya üzerinde bildiğimiz bütün o dağlar, derin çukurlar hepsi aslında dünyanın boyutuna kıyasla neredeyse bir hiç. Hatta şunu bile söyleyebiliriz. Dünya yine bu boyutlarda olsaydı bu boyutlardaki bir bilardo topundan daha pürüzsüz olurdu. İşte bu pürüzsüz olma olayı bende daha da büyük bir soruyu canlandırdı. O da şu. Eğer dünya gerçekten bu kadar küçük olsaydı üzerindeki bizler yani insanlar ne kadar küçük olurdu? İşte sonuç gerçekten inanılmaz. Yalnızca 10 nanometre. Bunu daha iyi anlayabilmek için şimdi sizi bir yolculuğa çıkaracağım ve gitgide bu köpük küre üzerindeki minik insanlarımıza yaklaşacağız. Örneğin biraz yaklaştığımızda saç teli kalınlığında bizi Everest karşılıyor. O yüzden daha da yaklaşıyoruz. Bu saç teli üzerindeki herhangi bir hücre Burj Khalifa'nın 4 katı büyüklüğünde. O yüzden hala uzağız ve daha da yaklaşıyoruz. Ve işte o kadar yaklaştık ki köpük küre üzerindeki bir grip virüsü yaklaşık olarak 17 metreye tekabül ediyor. Yani 4-5 katlı bir apartman boyutunda. İşte bir insan bu köpük model üzerinde bir virüsten 10 kat daha küçük oluyor. Yani aslında dünyanın devasa boyutuna baktığımızda insanlık olarak neredeyse hiçiz. Peki madem dünya bu kadar büyük, gerçekten de dünya tenis topu boyutunda olsaydı Ay ne kadar büyük olurdu? İşte bu kadar. Yalnızca bir misket tanesi kadar. Dünyanın çapı Ay'ın 4 katıdır. Yani 7,5 santimlik bir kürede Ay'ı yaklaşık olarak 2 santim olarak kabul edebiliriz. Yani Ay Dünya'ya kıyasla oldukça küçük. Ancak küçük boyutlarına rağmen oldukça yoğunlar. Mesela dünyanın yoğunluğu metreküp başına 5,5 tondur. Bunu daha iyi anlayabilmek için modelimize geri dönelim. Bu köpük şu anda yalnızca birkaç gram ağırlığında ama eğer dünyanın yoğunluğunda olsaydı yaklaşık olarak 1 kilogram 220 gram ağırlığında olurdu ki bu boyutlardaki bir küre için oldukça yoğun. Çünkü dünya ağır metallerden oluşuyor. Bu modelde Ay ise yalnızca 15 gram olurdu. İşte bu da aslında astronotların Ay üzerinde süzülebilirken bizlerin dünya üzerinde neden yere kapaklandığımızın en büyük açıklaması. 1 kilogram 220 gram nerede, 15 gram nerede?
Arada yaklaşık 83 kat kütle farkı var. Peki dünya bu kadar büyük kütleliyken ay neden onun üzerine düşmüyor? Gerçekten de ay ne kadar uzakta? Mesela bu kadar. Bu kadar. Aslına bakarsanız bu noktada kadraja sığmayacak. Çünkü ay eğer bu boyutlarda olsaydı dünyadan 2 metre 26 santim uzakta olurdu. Size bunu daha iyi gösterebilmek için şimdi koridora çıkıyorum. Yani dünya ile ay arasına yaklaşık olarak 30 dünya sığabilir. İşte bu yüzden astronotların yolculuğu yaklaşık olarak 10 gün sürüyor. Çünkü 384 bin kilometre modelde de gördüğünüz üzere gerçekten çok büyük. Ayrıca dünya ile ay arasındaki bu devasa mesafe aslında ayın neden dünya üzerine düşmediğinin en büyük açıklaması. Çünkü tam olarak bu mesafede aya uygulanan çekim kuvvetiyle merkez kaç kuvveti birbirine denk. Ancak ayın bu özel uzaklığı sadece bunun için özel değil. Bir başka özelliği de ayın bu mesafede neredeyse güneş ile aynı büyüklükte gözüküyor olması. İşte bu çok önemli bir detay çünkü gökyüzüne bakınca ay ile güneş aynı büyüklükte gözüküyor. Ayrıca bu görüntü benzerliği çok nadir bir olaya da sebep oluyor. O da güneş tutulması. Aslında olan şey ayın güneş ile dünya arasına girip dünyadan bakıldığında sanki güneşi kaplıyormuş gibi gözükmesi. İşte buradaki bu gölge düşme olayına da güneş tutulması diyoruz. Ancak güneş tutulmasını bu kadar özel yapan şey ayın güneş kadar büyük gözüküyor olması değil. Çünkü asıl önemli olan ayın güneşin üzerine denk gelmesi. Bu çok zor bir ihtimal çünkü ayın yörüngesi eğik bir şekilde. İşte yörüngedeki bu eğiklik de güneş tutulmalarının yalnızca belirli zamanlarda yaşanmasına neden oluyor. Mesela model üzerinde dünyadan bakıldığında tutulma bu şekilde gözüküyor. Sonuç olarak dünya bir tenis topu boyutunda olsaydı ay yaklaşık olarak bir misket ya da bir fındık tanesi kadar olurdu ve 2 metre 26 santimetre uzakta olurdu. İşte bu noktada aklımızda şöyle bir soru canlanıyor olabilir. Ay bile bu kadar uzaktayken Güneş ne kadar uzakta olurdu ve ne kadar büyük olurdu ya da diğer gezegenler ne kadar uzakta olurdu? Hatta çıtayı biraz daha dışarıya götürelim. En yakın yıldızlar ne kadar uzakta olurlardı? İşte bu sorunun cevabını yeni bir videomda cevaplayacağım. Çünkü bir sonraki videoda dev bir güneş sistemi modeli kuracağım. Ve bu model üzerinde sizi güneşten dış gezegenlere ve daha da ötesine, yani en yakın yıldızlara götüreceğim. O yüzden abone olun ki bir sonraki video geldiğinde benimle birlikte güneş sistemini gezin. Peki sizce eğer dünya tenis topu boyutunda olsaydı güneş ne kadar büyük olurdu ve ne kadar uzakta olurdu? Hesaplamadan önce bir tahmin edin. O yüzden yorumlarda buluşalım. Bakalım en yakın sonucu kim bulacak? Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoya kadar bekleyin çünkü size güneş sistemini gezdireceğim. Hoşça kalın.